Merhaba arkadaşlar. İnsan dilinin evrim ve kökenini araştıran bu videolar dizisinde belli bir noktaya gelmiş olduk. Bu videolar arasında zaman zaman konunun anlaşılmasını güçlendiren yöntem bilimsel ve felsefi bazı sorunlara kısaca değinmeye çalıştım. Bunun dışında hayvan iletişim sistemleri içindeki evrimsel köklerini araştırmaya, bunlara dikkat çekmeye çalıştım. Kuşkusuz bunları yaparken Darwinci evrim teorisinin ışığında konunun ancak açıklanabileceğini özellikle belirttim. Bu değişik videolardan sonra artık konuyu daha derinlemesine alabilecek bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki videolarda insan dilinin anlaşılması ve kavranması açısından önem taşıdığına inandığım bazı konulara gireceğim. Bunlardan birincisi, daha önce değişik videolarda farklı biçimlerde ele almış olduğum refleksler, içgüdüler ve öğrenme. Daha doğrusu öğrenmeye dayalı insan davranışları arasındaki ilişkilerin kavranması. Günümüzde insan dilinin kökeni ve evrimini anlamanın önündeki en büyük engellerden birisi, insan diliyle hayvan iletişim sistemleri arasındaki gözle görülür uçurumun nasıl oluştuğunu kavramada yaşanan sorunlar. Bu sorun kavranmadığı zaman mevcut durumdan hareket edildiğinde insan dilinin hayvan iletişim sistemleriyle hiçbir ilişkisi kurulamıyor. Hiçbir ilişkisi kurulamadığı için de insan dilinin farklı bir özellik, yani Darwinci evrim teorisinin açıkladığı değişik biyolojik özelliklerin yanı sıra tıpkı bilinç gibi, tıpkı vicdan gibi bir takım üst bilişsel faaliyetlerde karşımıza çıkan engel, dil konusunda da bütün heybetiyle karşımıza dikiliyor. Önceki videolarımda bunun doğru bir algı olmadığını ve bunun tersine ipuçlarının neler olduğunu ortaya koymaya çalışmıştım. Anımsayacağınız gibi örneğin refleksler bizde olduğu gibi değişik hayvanlarda, değişik biçimlerde bulunan otomatik davranış kalıplarıdır. Bir iğneyi bir insanın baldırına batırmayla bir hayvanın baldırına batırma arasında hiçbir fark yok. İkisi de irkilir, hatta çığlık atar ve kaçmaya çalışır. Bu durum düşük dozajda elektrik verme ile ilgili deneylerde, bir takım başka özelliklerde kendini gösterir. Bu açıdan bakıldığında bizim bir iğneye ya da acı verici bir şeye verdiğimiz tepki, örneğin diz kapağımıza yumuşak bir çekiçle vurulduğu zaman ayağımızın ileri fırlaması, soluk alırken yabancı cisimlerle karşılaştığımızda öksürme, onları dışarı atma tavrı, aniden gelen bir takım solunumla ilgili bize sorun çıkaran nesneler karşısında hapşırma, karanlık bir ortama girdiğimizde göz bebeğimizin büyüyerek görme alanını büyütmeye çalışması ya da sıcak bir ortamdan soğuk bir ortama girdiğimizde vücudumuzdaki kılların aniden dikelerek bir hava yastığı oluşturması ve soğuğa karşı bir önlem almamız. Bu tür refleksif hareketlere baktığımız zaman bizimle hayvanlar arasında hiçbir fark olmadığını kolaylıkla görebiliriz. Yani onlar da bizim gibi öksürüyor, aksırıyor, tıksırıyor. Göz bebekleri onların da karanlıkta büyüyor. Onlar da soğuk karşısında bizim gibi titriyorlar. Ya da soğuğa karşı önlem olarak onların da vücutları dikeliyor. Bir iğne battığında ya da bir elektrik verme durumu olduğunda onlar da acı içinde çığlık atıyor, zıplayıp kaçıyorlar. Bu açılardan hayvanlarla bizim aramızda hiçbir fark yok. Bir diğer konu içgüdüler konusu. Bu konuyu da daha önce ele almıştım. İçgüdüler reflekslerden biraz daha karmaşık davranış kalıpları. Bunlar aslında özellikle belli canlı türlerinin
kendi türlerine ilişkin evrimsel süreçte kazanmış oldukları hayatta kalma mekanizmaları. Yani çevreye uyumda bu canlıların sergiledikleri sabit davranış kalıpları. Bunun birçok örneğini hepiniz biliyorsunuz. Örneğin hiç kimse bal arılarına bal yapmayı öğretmiyor. Ya da bazı örücü kuşlara, terzi kuşlarına ya da örneğin kırlangıçlara o mükemmel yuvaları örmeyi kimse öğretmiyor. Bunu içgüdüsel olarak zaten onlarda var. Ya da örümceğin ağ örmesini. Bunlar bu hayvanların da sahip oldukları içgüdüsel davranışlar. Bunların bazıları bizde de var. Değişik örneklerle anlatmıştım. Örneğin özellikle bebeklerin anne memesini emmeleri, bebeklerin hiçbir kimse onlara öğretmeden insan yüzlerini tanıyabilme becerileri, gülmeye aynı biçimde yanıt verebilmeleri. Yani kısacası bir memeli türü olarak bizim de bir takım içgüdülerimiz bu anlamda var. Şimdi içgüdülerin içerisinde bazı içgüdüler var ki bunlar aslında o canlı türünün otomatikman gerçekleştirdiği zannedilen ama aslında öğrenmeyle pekiştirilen ve öğrenme davranışlarının eklemlenmesiyle oluşan sabit davranış kalıpları. Buna da örnekler vermiştim. Anımsayacağınız gibi örneğin bir kedi yavrusu eğer bir köy ortamında ya da doğal ortamda yaşıyorsa, annesi iyi bir avcıysa kedi otomatikman çok iyi bir fare avcısı olur. Aynı şekilde aslanlar da öyledir. Aslan yavrular anneleriyle birlikte yaşıyorlarsa doğal ortamda amansız bir avcıdır. Fakat siz kediyi alıp evde beslemeye başlarsanız, yani ona avlanma yapacağı hiçbir alan ve olanak sağlamazsanız, farelerle karşılaşmazsa, her gün önüne yaş mamasını, kuru mamasını eksiksiz biçimde koyarsanız bu kediler avcı olmaz. Fareyi gördükleri zaman fareyle en fazla arkadaş olurlar. Aynı şey aslanlar için de geçerli. Yani hayvanat bahçelerinde büyüyen aslanlar yiyeceklerini sürekli olarak hazır olarak onlara sunulduktan sonra yavruluktan itibaren onların da bu avlanma içgüdülerini bıraktıklarını görüyoruz. Şimdi buna ilişkin örneğin ördek palazlarının annelerini takip etmelerinin eskiden bir içgüdü olarak düşünüldüğünü ama Konrad Lorenz ve arkadaşlarının yaptıkları değişik çalışmalarda bu işin böyle olmadığını, ördek yavrularının, palazların doğdukları anda belli bir şekil ve belli bir sesi takip etme yönünde bir ipucunu takip ettikleri, fakat bu ipucunun ayrıntıları değiştiği zaman örneğin anneleri yerine bir kutunun içinden teypten ya da ördek sesini yayınlayan araştırmacının peşinden gittiklerini söylemiştim. Deniz kaplumbağa, buna örnek olarak deniz kaplumbağalarından da söz etmiştim. Bu yavrular kabuktan çıktıkları zaman deniz kokusunu ve denizden yayılan yakamozun ışığını gördükleri anda içgüdüsel olarak oraya doğru koşuyorlar. Fakat koştukları o ışık denizin yakamozu değil de bir otoyoldaki geçen arabaların ışığı olursa hayvanlar denize gidemiyor. Ters yöne gidip hayatlarından oluyorlar. Yani değişik içgüdüler aslında öğrenmeyle pekiştirilen davranışlar yelpazesi içerisine giriyor. Şimdi bu özellikle hayvanlarla insanları karşılaştırırken çoğunlukla göz ardı edilen bir özellik. En çok sıkıntı yaratan ve kavranması zor olan durum da kavranma, yani öğrenmeye dayalı insan davranışlarının çözümlenmesinde karşımıza çıkıyor. Şimdi öğrenmenin değişik dereceleri var.
En basitinden alışma dediğimiz bir öğrenme biçimi var. Daha önce de söz etmiştim. Bir tesbih böceğine ya da bir örümceğin ağına hafifçe dokunduğunuz zaman tesbih böceği hemen toz toparlak hale gelir ve savunmaya geçer. Örümcek de ağında en küçük bir titreşim, bir dokunma olduğunda hemen bulunduğu merkezden hareketlenerek o tarafa doğru koşmaya başlar. Fakat eğer hiçbir şey olmazsa tesbih böceği yavaş yavaş açılır. Örümcek de tekrar merkeze gider. Bu işlemi belli aralıklarla, diyelim 25-30 saniye ya da 1 dakika arayla yaptığınızda hayvanların tepkisi giderek yavaşlamaya başlar. Ve siz bunu ısrarla 10-15 kere sürdürdüğünüzde artık sizin tesbih böceğine dokunmanız ya da örümceğin ağını sallamanız onda hiçbir etki yaratmaz. Çünkü artık o dış uyaranın sürekli aralıklarla devam eden sabit bir konuma geldiği muhakemesini yaparak tepki vermeyi bırakır. Şimdi bunun çarpıcı örneklerini eğer çevrenize dikkatle bakarsanız çok rahatlıkla görebilirsiniz. Örneğin ben geçenlerde eve gidiyordum. Eve giderken sessiz, sakin bir sokakta yokuştan çıkmam gerekiyordu. Yokuştan çıkarken ağaçların üstündeki serçeler yerde duran kabuklara, ekmek kabuklarının yanında onları yemeye çalışıyorlardı. Ben yavaş yavaş giderken onlara yaklaştığım zaman bütün serçeler pır diye uçtular, ağacın üstüne kondular. Ben uzaklaşınca tekrar yere indiler ve yemeye devam ettiler. Ben biraz uzaktan onları izleyeyim dedim. Benzer biçimde böyle yürüyerek gelen birileri olduğunda bütün serçeler anında pır diye uçuyorlar, ağaca konuyorlar. O yürüyen kişi, insan ya da hayvan, köpek vesaire uzaklaştıktan sonra tekrar yola iniyorlardı. Fakat ilginç olan bu arada yoldan gelip geçen kocaman arabalar vardı. Ve bu arabalar serçelerin yem yedikleri noktanın hemen çok yakınından geçiyorlardı. Yani küçücük bir kedi ya da bir insan ayak sesinden pır diye uçan serçeler koskoca arabaların, kamyonlarının yarım metre önlerinden hızla geçmelerine tepki vermiyorlardı. Çünkü orada sürekli o işi yaptıkları için arabaların hızlı bir şekilde gitmeleri onlar için sabit bir uyaran haline gelmiş ve dolayısıyla ona tepki vermeyi bırakmışlardı. Yani benden çok daha tehlikeli olabilecek bir arabanın burunlarının dibinden geçmesine tepki vermezken benim uzaktan gelip birkaç adım atmam yanların onlara doğru uçmalarına neden oluyordu. Yani bu alışma dediğimiz öğrenme davranışı sadece insanlar için değil, bütün hayvanlar için geçerli. Bunun dereceleri var. Bunu gözlemlemek isterseniz birçok örnekte görebilirsiniz. Sokakta gördüğünüz gerçek bir sokak kedisi, yani annesiz sokak kedisi olup öyle büyümüş bir sokak kedisi gördüğünüzde bu kedinin size yanaşmayacağını, sizin en ufak bir hareketinizde pır diye kaçacağını bilirsiniz. Ama sabırlı olur, ona belli yiyecekler verir. Bir süre onunla uğraşırsanız bir süre sonra onu sevebileceksinizdir ve ona yaklaşabileceksinizdir. Dolayısıyla doğadaki bir takım hayvanların insanlara karşı verdikleri tepkilerin çok abartılı olmasına şaşmak gerekmiyor. Şimdi öğrenmenin bir sonraki aşaması şartlanma. Daha önce Pavlov'un köpek deneyleriyle anlatmaya çalışmıştım. Yani Pavlov köpeğe laboratuvarında belli yiyecekler verdiğinde, zil sesiyle birlikte yiyeceği verdiğinde bir süre sonra artık yiyeceği vermeden de zil sesini duyar duymaz köpeğin ağzından salyalar akmaya başlıyordu. Buna klasik şartlanma diyorduk. Tabii bu şartlanmaların başka biçimleri de var. İşlevsel şartlanma dediğimiz, yani belli pekiştiricilerle
ödüllerle geliştirilen şartlanmalar da olabilir. Bu ödüller ama tabii bu ödüllenmeler ortadan kalktığında sırf klasik şartlanmada olduğu gibi işlevsel şartlanma da zamanla sönümlenebiliyor. Dolayısıyla öğrenmenin başka biçimlerini diğer hayvanlarda ve insanlarda çok net biçimde görüyoruz. Örneğin izleme. İzleme ve taklit etme davranışları insanlarda olduğu kadar hayvanlarda da çok yoğun. Onlar da kolaylıkla bir takım şeyleri izleyerek ve bu izledikleri, gördükleri şeyleri taklit ederek bazı şeyleri öğrenebiliyorlar. Bunu doğal ortamlarının dışında bir takım şeyler yapmaya başlayan hayvanlardan çok net görebiliyoruz. Sosyal medyada değişik turistlerin egzotik ülkelere gittiklerinde oradaki bazı hayvanlarla ilgili olarak yaşadıkları deneyimler bu açıdan çok çarpıcıdır. Örneğin bazı yerlerde turistlerin bıraktıkları bira bardaklarını, alkollü içecekleri ve diğer içecekleri içen maymunlar ya da bazı rakunların işte insanlara çok yaklaşarak onlarla bir takım şeyleri paylaşmaları, istemeleri, bunun gibi birçok örnek verilebilir. Öğrenmenin bir sonraki aşaması bizim kavramsal öğrenme dediğimiz, yani bilgiye dayalı, özellikle de insan davranışlarının baskın özelliği olan öğrenme tarzı. İnsan yavrularını yaklaşık 16, 17 hatta 20'li yaşlara kadar anne babalarının yanında olduklarını ve onlardan birçok şey öğrenmek zorunda olduklarını biliyoruz. Hayvanlar aleminde bu süre çok daha kısıtlı. 1 sene, 2 sene, hatta bazı hayvanlar açısından biliyorsunuz. Yani ilk birkaç saatten sonra anne babanın yavruya artık öğreteceği bir şey kalmaz. Yavru ayağa kalkar, koşmaya başlar. Koşmaya başlamayla birlikte de annesinin esas olarak işlevi onu korumaktır. Onun dışında kendi besinini kendisi karşılayabilir hale gelebilirler çok kısa bir sürede. Kısa bir süt emme sürecinden sonra. Fakat insanlarda bu süre oldukça uzun biliyorsunuz. Ama sonuçta kavramaya dayalı öğrenme dediğimiz davranış tarzının gelişmesi insanlarda çok belirgin. Peki bu hayvanlarda yok mu? Elbette onlarda da var. Yani değişik hayvan toplulukları daha önce yapmadıkları bir takım davranışları ister bazı yaratıcı bireylerinin çabalarıyla, isterse de insanlardan görerek benimseyebiliyorlar ve benimsedikleri bu davranış kısa sürede bütün hayvan topluluğuna yayılabiliyor. Yani bunun birçok örneği var. Yani örneğin Japonya'da bir maymun türünde bir maymun günün birinde patatesleri topraktan çıktığı gibi yemiyordu. Suya götürüp yıkayarak yemeye başlıyor. Bir süre sonra araştırmacıların gözlemleri şunu ortaya koyuyor ki o maymunun bulunduğu topluluktaki bütün maymunlar artık patatesleri suda yıkayarak yemeye başlıyorlar. Ya da başka bir Afrika'daki gözlemciler bir bitki sapını çiğneyerek onu bir fırça haline getirip ağaçların kabuklarının arasına sokarak karınca ve termitleri avlayan bir maymunun örnek olduğunu, kısa sürede sürüdeki bütün hayvanların bu davranışı yapmaya başladıklarını görüyoruz. Yani sonuçta kavramaya dayalı öğrenme dediğimiz özellik hayvanlarda da var. Fakat burada bizim dikkat etmemiz gereken şu oluyor. Refleksler, içgüdüler, öğrenmeyle pekiştirilen içgüdüler ve değişik derecelerde öğrenmeye dayalı davranış kalıplarının birbirleriyle ilişkileri bakımından baktığımızda insanlarda ve hayvanlardaki bu davranışların karşılaştırılması ne yazık ki kafa karışıklığına neden oluyor. Yani bugün günümüzün psikiyatri
psikiyatri demeyeyim de en azından psikoloji biliminde örneğin içgüdülerin rolü hemen hemen hiç yok gibidir. Yani içgüdüleri hayvanlara ait bir özellik olarak bu bilim alanındaki birçok temsilci göz ardı eder. Freud gibi bazıları içgüdülerin insanda da olduğunu söyleseler de o kendi maymuncuk teorisi kapsamında bu içgüdüleri gayet tarif ederek ve farklı bir bağlama oturtarak anlatmaya çalışmışlardır. Oysa ki günümüzde içgüdüler hayvanlarda ne kadar etkili ve yoğunsa bizde de o kadar yoğun. Şimdi insanlardaki içgüdülerin kapsam ve gücünü kavrayamayanlar doğal olarak insan iletişim sistemi olarak konuşmaya dayalı dil ile hayvan iletişim sistemleri arasındaki bazı ortak noktaları görmekte de zorlanıyorlar. Anımsayacağınız gibi daha önceki videolarımdan bazılarında bir takım içgüdülere örnekler vermiştim. Örneğin çarpıcı bir örnek olarak ensest içgüdüsünden söz edebiliriz. Şimdi ensest içgüdüsü hemen hemen insan toplumlarının hepsinde yaygın bir şekilde vardır. Ama hayvanlarda da vardır. Yani birçok hayvan topluluğunda, birçok demeyeyim de hemen hemen bütün hayvan topluluklarında ensest yasaktır. Yani içgüdüsel olarak yasaktır. Bu hayvanların özellikle de sosyal hayvanların çoğunda topluluklar dişiler temelinde oluşur. Yani yunuslarda, balinalarda, fillerde, farelerde genel olarak dişilerin etrafında topluluklar oluşur. Bazı toplumsal hayvanlarda erkeklerin egemenliği vardır. Fakat erkeklerin egemen olduğu memeli topluluklarında da farklı içgüdüler devreye girer. Örneğin diyelim erkek aslanlar ya da işte bazı maymun türleri erkekler belli bir sürünün liderliğini ele geçirdiğinde kendi soyunu devam ettirebilmek için dişilerin bir an önce kızışması ve çiftleşmeye hazır hale gelebilmeleri için onların yavrularını hemen öldürürler. Böyle bir içgüdü var yani. Şimdi burada anlatmak istediğim şu. Evrimsel açıdan beslenme, korunma, hayatta kalma ve üreme davranışlarına bağlı olarak sayısız hayvan türünde gelişmiş içgüdüler insan türünde de varlığını sürdürüyor. Buna bir örnek olarak ensestten söz ettim. Bir diğeri boyun eğme. Boyun eğmenin değişik bir biçimi olarak insanlarda görülen Stockholm sendromundan daha önce söz etmiştim. Ama hepsi bu değil. Hayvanlarla paylaştığımız güçlü başka içgüdüler de var. Bunlardan bir tanesi örneğin eşitsizlik tiksintisi diyebileceğimiz bir örnek. Değişik doğal ortamda ya da kontrollü yaşam alanlarında maymun topluluklarıyla ve değişik hayvanlarla yapılan örneklerde hayvanlara belli seçenekler sunulduğunda örneğin babunlarla yapılan bir deneyde babunlara çakıl taşı verilir, karşılığında onlara salatalık veriliyor. Bir süre bu yapıldıktan sonra babunlar ellerindeki çakıl taşlarını vererek salatalık almayı öğreniyorlar. Daha sonra yan yana birkaç babun konuluyor. 2 tanesine gene çakıl taşı karşılığında salatalık veriliyor. Fakat 3. bir maymuna çakıl taşı karşılığında muz veriliyor. Bir süre sonra bu devam ettiğinde yanındaki arkadaşına çakıl taşı karşılığında muz verildiğini gören babunlar sinirleniyorlar. Salatalık almayı reddediyorlar ve taşları atmaya başlıyorlar. Yani burada açık bir biçimde kendilerine ayrımcılık yapılmasına bir tepki gösteriyorlar. Bu tepki değişik hayvanlarda başka düzeylerde de gözlemlenmiştir. Fakat burada ilginç olan primat türlerinde bu davranışın görülmesi. Ama örneğin bildiğiniz gibi bir kedinin ya da bir köpeğin yanında
böyle bir eşitsiz davranış gösterdiğinizde onlar size böylesine bir tepki vermeyecektir. Vermeyecektir çünkü onlar evrende başka bir aşamayı temsil ettikleri için onlardaki içgüdülerle primatlardaki içgüdüler birbirinden farklıdır. Ne demek istiyorum? Örneğin basit, daha önce gene videolarımdan birine söz etmiştim. Basit işaret etme olayını alalım. Bir primata elinizle bir tarafı işaret ettiğiniz zaman o primat genellikle işaret ettiğiniz yöne bakar. Aynı işareti bir kediye, bir köpeğe ya da bir ineğe, yani diğer hayvanlara, keçiye yaptığınız zaman hiçbir şekilde sizin işaretinizi anlamaz. Hatta tam tersine en fazla işaret ettiğiniz parmağınızın ucuna bakar. Onlarla insanlar arasında işaretin anlamı bakımından, kavrayış açısından belirgin bir farklılık vardır ve bu içgüdüseldir. Aynı şeyi primatlarla diğer hayvanları göz önüne tutarak bakışlar vasıtasıyla da yapabilirsiniz. Yani bir primatın karşısında durup daha sonra birdenbire onun sağına ya da soluna dikkatli biçimde bakmaya başladığınızda o da dönüp oraya bakar. Çünkü sizin oraya bakmanızın kendisi için bir uyarı olduğu ya da orada ilginç bir şey olduğunu içgüdüsel olarak bilir. Ama aynı olayı bir kedi, keçi, inek ya da köpek yapmaz. Çünkü onlarda bu içgüdü gelişmemiştir. Bir başka örnek yardımlaşma örneği. Mutlaka yaşamış olmasanız da filmlerden falan görmüşsünüzdür. Diyelim bir köylük ortamda otlamaktan dönen bir sürüyü düşünün. Sürü köye girdiğinde ortalık birdenbire pazar yerine döner. İşte yavrular annelerini aramak için, anneler yavrularını aramak için çıngıraklar, her taraftan bir gürültü olur. Ve yavrular kendi annelerini sürü içinde aramak için sağa sola delice koştururlar. Bu koşturma sırasında aslında o sürüdeki koyunların, keçilerin, ineklerin hepsi kimin yavrusu olduğunu çok iyi bilir. Çünkü sonuçta onlar da sosyal hayvanlar belli bir ölçüde. Fakat bunu bilmelerine rağmen hiçbir keçi, inek ya da koyun arkadaşının, komşusunun yavrusuna annesini göstermez ya da işaret etmez, ona yardım etmeye çalışmaz. Çünkü böyle bir içgüdüleri yoktur. Ama örneğin primatlarda durum böyle değildir. Primatlarda olduğu gibi bizde de koşulsuz yardım etme diye bir içgüdü vardır. Yani şöyle düşünün, bir tren peronunda gözleri görmeyen birisinin ya da küçük bir çocuğun peronun ucuna doğru yürüdüğünü düşünün. Onu gören istisnasız insanların hepsi mutlaka bir şeyler yapmaya çalışır. Ya seslenir ya oradaki daha yakında birini uyarır. Fakat bir biçimde yardım etmek isterler. Yani kuşkusuz bunu yapmayacak sapkın örnekler ya da aykırı örnekler de olabilir ama bunlar istisnadır. Onun dışında bir primat türü olarak insanlarda ve insanlara yakın büyük kuyruksuz maymunlarda bu içgüdü çok belirgin bir şekilde yerleşmiştir. Zor durumda olan birine yardım etme içgüdüsü diyebiliriz buna. Peki bu içgüdünün gelişmesinin evrimsel olarak anlamı nedir? O da şudur. Bir sosyal bir canlı olarak büyük bir topluluk içerisinde yaşıyorsan karşılaştığın türdeşlerinden herhangi birine yardım etmen yarın zor durumda kaldığında senin de yardım alma ihtimalini artırır. Bunu bildiğin için başkalarına yardım etmek yönünde bir içgüdü primatlarda, özellikle kuyruksuz maymunlarda ve bizde gelişmiştir. Dikkat ederseniz burada saydığım bir takım içgüdüler, ki bunların çoğunu insanlar içgüdü olarak algılamazlar. Çünkü sürekli olarak bunların içine doğdukları, yaşamlarının ilk anlarından itibaren sürekli bu içgüdülerle
pekişmiş davranışlarla karşılaştıkları için, örneğin işaret etme, işareti anlama, bir yöne bakma, bir yöne bakmanın verdiği mesajı kavrama, yardım etme ve yardım alma beklentisi gibi insan türüne ait milyonlarca yılda gelişmiş içgüdülerin biz gayet doğal, belki de küçüklükten itibaren öğrenilen davranışlar olduğunu düşünüyoruz. Oysa ki bunlar böyle değildir. Bunlarla ilgili çok sayıda yapılan araştırmalar ve deneyler bunların istisnasız her toplumda, her insan bireyinde var olduğunu, çünkü onların genetik yapılarına bu içgüdüsel davranışların kodlarının işlendiğini gösteriyor. Şimdi konuyu bu açıdan baktığımız zaman tahmin edeceğiniz gibi olayı insan dili ve hayvan iletişim sistemleri arasındaki ilişkiye bağlayacağım. Çünkü insan dilinin benzersiz özelliği olarak ifade edilen bir takım özelliklerin hayvanlarda da olduğunu önceki videolarımda örneklendirmeye çalışmıştım. Basit bir örnek olarak anımsayacağınız gibi vervet maymunlarının çok farklı yırtıcılar için farklı seslenme tarzlarını geliştirdiklerinden söz etmiştim. Yani vervetler yılan için farklı, leopar için farklı, kartal için farklı çığlıklar atıyorlardı. Bilim insanları yaptıkları deneylerde teyplerden bu sesleri yayınladıklarında hayvanların, vervet maymunlarının yaptıkları davranışlar standart ve hiç sapmıyordu. Yani bir kartal çığlığı, kartalın geldiğini bildiren çığlığı duyduklarında sık çalılıkların içine kaçmaya çalışıyorlar. Ama bir leoparın sesini duyduklarında, yani leoparı bildiren bir ses, çığlık duyduklarında ağaçların en tepesine, leoparın çıkamayacağı ince dallara doğru koşuyorlar. Oysa ki bir kartal söz konusu olsa oraya koşmazlardı. Çünkü kartallar o dalların üstüne onları kapabilirdi. Ya da bir yılan tehlikesini bildiren çığlık sesi duyduklarında da farklı biçimlerde yapıyorlar. Şimdi vervet maymunları ile ilgili bu örnek çok istisnai ve sıra dışı bir örnek değil. Bilim adamları zaman geçtikçe bu örneğin sayısız çeşitlemelerini çok farklı türlerde yavaş yavaş keşfetmeye başladılar. Örneğin filleri düşünün. Filler yaklaşık 50 kilometreye yakın toprak altında yayabildikleri özel titreşimlere dayalı bir sonar, yani ekolokasyon dediğimiz bir düzenekle birbirleriyle haberleşebiliyorlar. Tabii bizim bu ekolokasyonla yapılan haberleşme sinyallerini duymamız mümkün değil. Çünkü bizim duyu organımız, işitme organımız yani o kadar gelişmiş değil. Aynı örnek balinalar ve yunuslar ve diğer denizde yaşayan canlılar için de geçerli. Yani balinaların birbirlerini, hatta her balinanın kendisine ait onu sürüdeki diğerlerine bildirecek özel bir çığlığının, koda denilen bir seslenme biçiminin olduğu da tespit edilmiş durumda. Yunuslarda da bu var. Özellikle su ortamında sesin yankısının daha kolay iletilebildiği ve algılandığı düşünülürse bunun da belli bir özellik olduğunu teslim etmemiz gerekiyor. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz çevremizdeki hayvanların birbirleriyle sürdürdükleri iletişimin çoğunu henüz çözebilmiş ve anlayabilmiş değiliz. Örneğin arıların polenlerin bulunduğu yerleri birbirlerine bildirmede yaptıkları iki çeşit dans vardı. Carl von Frisch adındaki ünlü biyolog bu konuda yaptığı çalışmalarla Nobel ödülü kazanmıştı. Onun çalışmalarından biz arıların birbirlerine
nasıl mesaj verdiklerini ve birbirleriyle nasıl iletişim kurduklarını öğrendik. Şimdi aynı şey balinalar, değişik primat türleri, deniz memelileri için de geçerli. Örneğin geçmişte bilim insanları yanlış bir takıntıyla şempanzelere ve gorillere, bonobolara falan insan konuşması öğretmeye çalışıyorlardı. Tabi bu aslında beyhude bir çabaydı. Çünkü onların ses organlarının yapısı buna uygun değildi. Ama bu onlarda bir iletişim ve dilin olmadığı anlamına gelmiyor. Nitekim daha sonra yapılan gözlemler maymunların ağız şapırdatmalarının, çıkardıkları değişik hırıltıların, bu hırıltılara bağlı olarak farklı ünlemlerin, bağırışların, çığlıkların ve bunlara eşlik eden jestlerin ve mimiklerin çok belirgin anlamlarının olduğunu, bütün bunların aslında dil dediğimiz bir bütünsel sistemi oluşturduğunu bugün önümüze koymuş durumdalar. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Demek ki insan diliyle hayvan dilleri arasında var olduğunu sandığımız uçurum o kadar da büyük değil. Bu uçurumun olması bugün insan dilinin, konuşmaya dayalı insan dilinin aşırı gelişmiş olmasıdır. Fakat bu sonraki iştir. Bunun kökenlerine, başlangıç aşamalarına gittiğimiz zaman insan diliyle hayvan dilleri arasında aşılmaz bir uçurum olmadığını çok kolaylıkla göreceğiz. Bununla ilgili değişik konulara ilerleyen videolarda değineceğim. Fakat burada anlatmak istediğim kısaca şu. İnsan dilinin evrimi ve kökenini anlamak bakımından ilk dikkat etmemiz gereken konu refleksler, içgüdüler ve öğrenmeye dayalı davranışların birbirleriyle ilişkileri bakımından tarihsel ve evrimsel süreçte bunları göz önüne tutmak zorundayız. Eğer bunu yapmazsak, örneğin şöyle, bizim primat kuzenlerimizden ayrılmamızın tarihi yaklaşık 5-6 milyon yıl. 5-6 milyon yıllık ayrılıktan sonra biz kendi yolumuzda, yani Homo sapiens ya da evrimsel atalarımız olan insanımsılar tarihsel evrimleşme sürecinde 4,5 milyon yıllık çok değişik aşamalardan geçtiler. Bu aşamalar içerisinde kuşkusuz dil sistemi de kendi içerisinde aşamalar kaydetti. Fakat insan dilinin bugünkü biçimiyle ortaya çıkması bilim insanlarının çoğunun kabul ettikleri gibi Homo sapiens sapiens'ten sonraya giden geçiyor. Yani konuşmaya dayalı bugünkü özellikleriyle, bugünkü konuşmaya dayalı biçimiyle dilin bazı özelliklerinin ortaya çıkması son Homo sapiens sapiens'in ortaya çıkmasından sonraki dönemle ilişkili. Şimdi bu 4,5 milyon yıllık evrimsel kökenleri göz ardı ederek son dönemdeki bazı daha hassas ve daha özelleşmiş özelliklerin ortaya çıkmasına odaklanmak bizi bir yere götürmez. Götüreceği tek yer şudur: insan dilinin benzersizliği, insanın bazı özelliklerinin Darwinci evrim teorisiyle açıklanamayacağı gibi bir önermeye götürür. Bunun da doğru olmadığını daha önce sık sık vurgulamıştım. Bu konuya devam edeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.